Merhabalar, Lezzetli Tezgah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere mor lahananın suyunu sıkıp yaptığım lila kremasıyla muhteşem bir kek tarifi vereceğim arkadaşlar. Tarifime geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle yıkayıp iri iri doğradığım bir kase dolusu mor lahanayı rondoya atıp ince bir şekilde çekiyorum arkadaşlar. Rondodan bu incelikte geçirdikten sonra başka bir kaba almanıza gerek yok. Haznenin içindeyken üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyoruz. Daha sonra bir kaşıkla kaşığın arkasıyla eze eze lahanayı ve şekeri birbirine karıştırıyoruz. Şeker biraz eriyip yapışkan bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Daha sonra şöyle yapışkan bir kıvam olunca bir köşede suyunu salana kadar bırakıyoruz. Zaten biz kekimizi yapana kadar o da suyunu salacaktır arkadaşlar. Bir karıştırma kabına kekimiz için 2 tane yumurta alıyoruz. 1 çay bardağı şeker ilave ediyoruz. Şöyle 1 çay bardağının 1/4 kadar sıcak su ilave edip boza kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Boza kıvamına gelince yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 paket şekerli vanilin ilave ediyoruz. Eklediğimiz malzemeleri de 1-2 dakika çırpıyoruz. Daha sonra 1 su bardağı unu ve kabartma tozunu eleyerek ilave ediyoruz. Bu aşamada fırınımızı açıp 150 derece alt üst ayar olacak şekilde ısıtalım arkadaşlar. Unu ve kabartma tozunu da ekledikten sonra mikserin düşük ayarında topak topak olmamasına dikkat ederek çırpıyoruz. Bakın şöyle bir kıvamı var. Ne çok katı ne de çok sıvı oldu arkadaşlar. Böyle krep hamuru gibi bir hamur oldu. Ben tart kalıbına göre hazırladım malzemelerimi arkadaşlar. Eğer borcamda yapacaksanız malzemeyi 2-3 katına çıkarıp yapabilirsiniz. Sıvı yağ döküp kalıbın her yerini güzelce yağlıyorum. Hazırladığımız hamuru kalıba döküp önceden ısıttığımız 150 derece fırında kürdan testi yaparak pişiriyoruz. Kalıba döktükten sonra alt kısmını 2-3 defa şöyle sertçe yere vurup içindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayalım ve daha sonra fırınımıza gönderelim. Kekimiz fırında pişerken biz de kremasını hazırlayalım. Şöyle küçük bir tencereye 3,5 çay bardağı süt alıyoruz. Yarım çay bardağı şeker, 1 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası ve 2 yemek kaşığı un ekliyoruz. Tüm malzemeyi bir çırpma teliyle karıştırarak ocakta göz göz olana kadar pişiriyoruz. Keki ve kremayı yapana kadar lahanamız güzelce suyunu rengini saldı arkadaşlar. Bu kremayı yapmadan önce benim de kaygılarım vardı. Acaba lahananın kokusu kalır mı kremanın içinde diye. Onun için söylüyorum, hiçbir şekilde kaygınız olmasın. Lahananın tadı, kokusu hiçbir şekilde kremanıza geçmeyecek. Suyunu süzmek için şöyle bir kasenin üzerine ince bir elek aldım arkadaşlar. Üzerine lahanayı döküp suyunu süzeceğim. Posasını atacağız arkadaşlar. Posasını kullanmıyoruz. Zaten şekerli olduğu için dediğim gibi lahana tadı kesinlikle yok arkadaşlar. Krema sıcakken suyunu dökeceğimiz için evet biraz ilk başta kokusu geliyor ama krema soğuduktan sonra içinde işte vanilya var,
tereyağı var, biraz çikolata ekleyeceğiz. Onların kokusu lahananın kokusunu zaten bastırıyor. Dediğim gibi kokusu uçup gidiyor, yani hiçbir şekilde olmuyor. Özellikle çocuklara ve eşime sordum, lahananın kokusunu alıyor musunuz diye. Kesinlikle almadıklarını söylediler. Zaten benim burnumda çok keskindir. Kekimi fırından aldım. Şöyle kürdanla kontrol ettim. Pişmişti arkadaşlar. Onu biraz soğumaya bırakacağım. Kremamı da hemen ocaktan aldıktan sonra içine bir paket şekerli vanilin ekledim. Şöyle çırpıyorum arkadaşlar. Vanilyadan hemen sonra lahanamızın suyunu da kremamızın içine döküyoruz arkadaşlar. Sıcakken döküyoruz, soğuyunca değil. Ben kremamı ocakta biraz ihmal ettiğim için topaklanmalar kaldı. Şöyle blenderdan çekiyorum. Eğer topaklanmalar kalmadıysa bir mikserle karıştırabilirsiniz. İçine bir yemek kaşığı tereyağı, 15 gram da beyaz çikolata ekledim arkadaşlar. Onları da şöyle karıştırıyorum blenderımla. Evet, çikolata ve tereyağı da eridikten sonra artık kremamız hazır arkadaşlar. Kekim de bu arada soğudu. Uygun bir tabağa ters çevirerek kekimi kalıptan çıkarıyorum. Bu aşamada daha ıslak olsun isterseniz kekinizi ıslatabilirsiniz sütle arkadaşlar. Ben ıslatmamayı tercih ettim. Soğumasını beklemeden hazırladığım lila kremayı kekimin üzerine döküyorum. Kremayı kaşığın arkasıyla veya bir spatula yardımıyla şöyle düzeltebilirsiniz. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Takip edenler bilir, önceki tariflerimin arasında triliçe de vardı. Triliçeden şöyle bir kremam kalmıştı. Onu buzluğa koymuştum. Bir gece önceden çıkardım buzluktan bunun üzerine süslemek için. Böyle artan kremalarınız olursa siz de atmayın arkadaşlar. Dondurucunuza koyarsınız. Bu şekilde keklerinizin üzerini süsleyebilirsiniz. Şöyle iç içe geçmiş daireler yapıyorum. Zaten sütle seyreltmiştim ben bu krem şantiyi. Trileçenin üzerine daha rahat dökebilmek için. Şimdi kremam da biraz ılık olduğu için biraz eridi arkadaşlar. Ama ben görüntüsünden memnun kaldım. Yani çok da beni rahatsız eden bir görüntüsü olmadı. Bu şekilde kürdanla içe doğru çizikler çizip çiçek modeli vermeye çalıştım. Şu anda olan çizikler tabii birazdan tekrar esneyecek, eski haline geri dönecek arkadaşlar. Şöyle mor, beyaz, pembe pasta süslerim vardı kalp şeklinde. Onları da üzerine serptim. Hazırladığımız keki en az 1 saat buzdolabında bekletmeden servis yapmıyoruz arkadaşlar. Sıcak servis yapmıyoruz. Mutlaka soğuması gerekiyor ve en az dediğim gibi 1 saat buzdolabında dinlendirin. Daha sonra servis yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu kremayı farklı pastalarınız için de lila rengi vermek isterseniz kullanabilirsiniz. Artık mor lahananın suyundan %100 gıda boyasız yaptığım lila kremalı tart kekim hazır arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Biz çok beğendik. Bizim evde inanın 1 saat içinde tükendi. Size tabii ki zorla yaptıramam. İster yaparsınız ister yapmazsınız ama bizim evde durum böyleydi. Yine de yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu güzel lezzeti deneyip siz de tadına bakabilirsiniz. Bir videomun daha sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.